Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Firebase'e göz atacağız. Firebase'in ödeme kısımlarına, dokümantasyon kısımlarına bakacağız. Firebase ile birlikte sizinle Xcode içerisinde bir proje oluşturacağız. Bu proje içerisinde Authentication kullanacağız. Bir login sayfası oluşturacağız sizinle beraber. Bu login sayfasında kullanıcı mail ve şifresiyle birlikte giriş yapabilecek. Ekstra olarak Google ile giriş yapabilecek ve Apple ID ile giriş yapabilecek. Ekstra olarak isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. GitHub ve Anonymous yani bilinmeyen kişi olarak giriş yapmaya da birlikte bakabiliriz. İlk önce Firebase'in ana sayfasından başlayalım. İlk önce Firebase'in ana sayfasına geliyoruz. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir sayfa karşılıyor. İlk önce login olmanız gerekiyor. Tabii ben daha önceden login olmuştum. Google hesabınız varsa zaten Google'un sunduğu bir platform olduğu için Firebase direkt entegre bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Birazcık size Firebase'in arayüzünden göstereceğim. Firebase'in ne olduğundan bahsedeceğim. Burada işte Google Analytics, Crashlytics, Performance Monitoring gibi işlemler yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Bu kullandığımız kısımların, Authentication, Firestore gibi kullandığımız kısımların belirli bir limite kadar ücreti var. O limitten sonra Firebase tarafından bize ücretlendirilme yapılıyor eğer bunu kabul ediyorsak ve bu ücreti ödüyoruz. Eğer projemiz büyük bir proje ise büyük veriler çok veri tutacaksak proje içerisinde daha çok backend servisi kurmanızı öneririm. Bunun için de işte gerekli backend servislerine bakabilirsiniz, backend araçlarına bakabilirsiniz. Ekstra olarak bir de veri tabanı kısmı var tabii. O iki alanda daha büyük projeler içerisinde geliştirme yapmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü Firebase içerisinde biraz daha fiyatlandırma proje büyüdükçe, projenin içeriği büyüdükçe biraz daha fiyatlandırma artıyor diyebilirim. O yüzden biraz daha masraflı oluyor. Biraz daha buna böyle projenin boyutuna göre karar versek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ee, Ödemeler kısmına gelirsek yukarıda pricing kısmında burada işte ne kadar ücretsiz, ne kadar ücretlendirme olduğu bize detaylı bir şekilde yazıyor burada. Buradan özelliklere de bakabilirsiniz. Özelliklerin ücretlendirmelerine de bakabilirsiniz. Genel bir bilgi sahibi olabilirsiniz bu alandan. Sağ üstte bir de dokümantasyon kısmı var. Bizi daha çok ilgilendiren kısım o kısım. Firebase bu eklemiş olduğu özellikler için bize bir dokümantasyon hazırlıyor. Biz de bu dokümantasyon aracılığıyla bunu projemize entegre edip projemiz içerisinde kullanabiliyoruz. Dokümantasyon kısmına geldiğimizde yukarıda build kısmında Authentication, Firestore, Storage, ML gibi bir sürü alan var. Bu alanlar içerisinde dokümantasyonlara ulaşabiliyoruz. Biz Authentication ile giriş yapacağımız için ilk bir login sayfası oluşturacağız sizinle beraber. Bu login sayfasında işte kullanıcı giriş yaptıktan sonra logout olacak, tekrar çıkış yapacak. Bunun projesini geliştireceğiz, ürününü geliştireceğiz sizinle beraber Authentication yapacağız. Authentication içerisine giriyorum. Burada Authentication hakkında genel bilgilendirme yapıyor bize. Genel bilgileri veriyor işte neleri kullanabiliriz, nasıl çalışır, ondan sonra nasıl implemente edebiliriz gibi alanlar var burada. Biz iOS ile yazacağımız için, Xcode ile yazacağımız için sol taraftan iOS komponentini seçiyoruz. Get Started dediğimizde işte burada video da var. İsterseniz tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Alt kısımda işte Firebase iOS SDK'yi entegre edeceğimizi gösteriyor. Nasıl entegre edeceğimizi anlatıyor. Bunu birazdan bir proje oluşturacağız sizinle birlikte. Bu projeyi hem Xcode içerisinde hem Firebase içerisinde oluşturup birbiriyle entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. O yüzden ilk Firebase'in ana sayfasına tekrar dönüyorum. Firebase'in ana sayfasına geldiğimizde Get Started diye bir alan karşılıyor bizi burada. Buna tıkladığımızda projeyi oluşturmaya başlıyoruz. Create a project diyoruz. Yine bir proje oluşturmak için. Firebase Authentication olsun ismi. Continue diyoruz. Bir öncekine gelelim bir daha. Burada continue demeden önce enable to analytics for this project diyor. Yani istersek Google Analytics'i projemiz içerisine ekleyebiliriz. Bunu da zaten recommended diyor. Yani öneriliyor kısmında
işaretli gönderiyor bize Google Firebase. Bunu seçili olarak ekleyebiliriz. Hangi account'a eklememiz gerektiğini soruyor bize. Account'larınız buradadır. Biz default account for Firebase'i seçiyoruz. Projemizi oluşturmaya başladık. Şimdi sizinle birlikte bu projeyi oluşturup projeyi Xcode içerisine ekleyeceğiz. Xcode içerisinde konfigüre edeceğiz. İlk videomuzu kurulum aşamasını bitirdikten sonra bitireceğiz. Sonrasında ise login işlemleri yapacağız. Birlikte bir UI oluşturacağız programatik olarak. Programatik UI oluşturup kullanıcının bu UI içerisinde, yani e-mail ve şifre bilgisiyle birlikte login olmasını, kayıt olmasını sağlayacağız. Google ve Apple ID ile giriş yapmasını sağlayacağız. Ekstra olarak da GitHub ve Anonymous, yani bilinmeyen olarak giriş yapma seçenekleri de var. Onları da eğer video olarak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Continue diyoruz burada. Böyle bir ekran karşılıyor bizi. iOS için, yani Apple için oluşturabiliyoruz proje. Android için oluşturabiliyoruz. Web için oluşturabiliyoruz. Unity ve Flutter için oluşturabiliyoruz. Biz iOS ile çalışacağımız için iOS kısmını seçiyoruz. Bizden bir bundle ID istiyor. İlk önce bundle ID eklememiz gerekiyor. Onun için Xcode'da bir proje oluşturmamız gerekiyor. Create a new project diyoruz. Firebase Authentication olsun ismi. Burada team kısmında eğer kendi Apple ID'niz varsa onunla giriş yapıp ekleyebilirsiniz. Organization Identifier ise burada hangi organization ait ise, bizim YouTube kanalımızın ismi de Code Fabrika. Yani kendi organization ismi Code Fabrika olduğu için Code Fabrika olarak ekledim. Interface kısmı var. Interface kısmında Swift UI ve Storyboard var. Storyboard'u UI kit olarak düşünebiliriz. Daha çok UI kit geliştirmelerini Storyboard içerisinde yapıyoruz. Tabii bunu Storyboard olarak sınıflandırmamak gerekiyor. Programatik olarak yazabiliyoruz. Snapkit kullanabiliyoruz. Yani UI oluşturmak için fazla birçok alan var diyebilirim. Biz Storyboard kullanacağız. Daha sonra içerisinde Storyboard'u kaldıracağız sizinle birlikte ve bunu programatik olarak yazacağız. Dil olarak Swift'i seçeceğiz. Objective-C değil. Objective-C de eski bir dildir. Güzel bir dildir. Ama genel olarak yazanı arkadaşlar pek sevmez. Ben daha çok C'ye, C++'a yakın olduğu için biraz daha benimsiyorum, yani seviyorum. O yüzden backend tarafında kullanılması da gerçekten kolaylık sağlıyor. Yakın olduğu için, dillerin birbirine yakın olmasından dolayı. Next diyoruz. Masa üstüne projemizi oluşturuyoruz. Projemizi oluşturduktan sonra şu identity kısmında bir tane bundle identifier var gördüğünüz gibi. Bunu yukarıdaki sign and capabilities'den alıp Firebase içerisine ekliyoruz. Sonrasında bizden bir Apple, yani app nickname istiyor bizden. Bunun ismi de Firebase Authentication olsun. App Store ID'miz yok şu anlık. Onu boş geçiyorum. İkinci adımda bizden info plist dosyasını Xcode içerisine eklememizi istiyor. Bunu indiriyoruz. Onu buradan alıyoruz. Xcode içerisine ekliyoruz. Bu şekilde copy items if needed işaretli ve create folder references işaretli olarak finish diyoruz. Finish dedikten sonra bize servis info plistimizi eklemiş oluyor. Sonrasında next diyoruz. Bizden iOS SDK'ini entegre etmemizi istiyor. Bunu sizinle birlikte dokümantasyon içerisinde yapalım isterseniz veya şimdi yapalım. Kopyalayalım bunu. Yukarıdan file kısmından ekliyoruz. URL'i yapıştırdıktan sonra bizde işte burada hangi proje eklememiz gerektiğini falan söylüyor. Burada genel bilgiler var Firebase hakkında. İsterseniz bunları da okuyabilirsiniz. Add patch cake diyorum ve ekliyorum.
Yükleme işlemi Firebase'in içerisinde genel bu SDK'nin içerisinde Firebase Authentication, Firebase, Firestore gibi alanlar olduğu için biraz uzun sürebiliyor yüklemesi. Birçok dosya indiriyor çünkü. Biraz onu bekleyeceğiz şu an. Şöyle gördüğünüz gibi alanları gösteriyor bize. Hangi alanların olduğunu. Analytics var, Analytics Swift var, Auth var, Database var, Firestore var. Biz Auth kısmını kullanacağız ilk olarak, Authentication kısmını. Bunu ekliyorum projemin içerisine. Sol tarafta da gördüğünüz gibi bütün dependency'ler geldi. Tekrar Safari üzerinden Next diyorum. Bize hangi başlangıç koduyla başlamamız gerektiğini soruyor aslında. Yani SwiftUI mi, Swift mi, Objective-C mi hangisini kullanıyorsak ona göre ilerlememiz gerekiyor. Biz Swift ile ilerleyeceğimiz için buradan Firebase Core ve şuradaki Firebase App Configure alanlarını ekleyeceğiz. App delege'mizin içerisine, yani App delege dosyamızın içerisine. Bunu buradan kopyalıyorum. Bir de Firebase Core ekleyeceğiz kütüphane olarak içeriye. App delege kısmına geliyorum. Import Firebase Core dedikten sonra Did finish launching with options'ın içerisine Firebase App Configure'ı ekliyorum. Şu anda projemizin içerisine Firebase'i ekledik. Firebase'in Core kütüphanesini import ettik ve bunu uygulamanın ilk açıldığı anda konfigüre edilecek şekilde projemizin içerisine ekledik. Sonrasında tekrar Safari'ye geliyorum. Next dedikten sonra Continue to Console diyerek konsola tekrar geri dönüş yapabiliyoruz. Sol tarafta build optionları gösteriyor bize. Authentication, AppCheck, Firestore, Database gibi. Biz burada Authentication kullanacağız. Yukarıdan Get Started diyoruz. Buradan hangi özellikleri eklemek istediğimizi soruyor bize. E-mail var, Google var, Facebook gibi birçok seçenek var. Biz ilk olarak e-mail ile geliştirme yapacağız. Sonra Google ile, sonrasında Apple ID ile giriş yapacağız. Son olarak GitHub ve Anonymous'ta kullanabiliriz. Eğer isterseniz bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. E-mail kısmına geldikten sonra e-mail kısmını enable ediyorum ve e-mail link kısmını da enable edip bize alt kısımda gerekli konfigürasyonların adımlarını gösteriyor. Apple, Android ve web olmak üzere. Buna gerek yok, şu an eklemeye de biliriz. Direkt e-mail password olarak devam edelim. Enabled oldu burada gördüğü gibi. Şu anda artık e-mail ve password kısımlarını Firebase içerisinde kullanabiliyoruz. Bunun üzerine tekrar tıkladığımızda burada e-mail linki tekrar ekleyebiliriz istersek. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.